Yine burada böyle bir model evimiz var. Çatalhöyük denilen yerin şu anda bir evin içi burası. Normal şartlarda bu yukarıdan aşağı iniyor. Böyle bir merdiven var. Şurası da ekmek pişirme yeri, yemek pişirme yeri. Duvarlarda da değişik hayvan figürleri var. O dönemde insanlar ölülerini bulundukları yerin yaşam alanının altına gömüyorlarmış. Evet, buradan da çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, merhabalar hepinize. Şu anda Çatalhöyük'e gidiyoruz. Konya Çatalhöyük yolundayız şu anda. Etrafta bu şekilde. Evet, çevre yolundan döndük. Karaman yoluna doğru. Şumla yolculuğumuz devam ediyor dostlar. Evet dostlar, Karaman yolunda şu an devam ediyoruz. Şu an kavşağa geldik. Dönüş kavşağındayız. Dostlar, ilk defa gidiyoruz. Şumla'ya. Çatalhöyük'ü de ilk defa göreceğiz. O yüzden yolu biraz karıştırdık ama sonunda doğru yolu bulduk. Hadi bakalım. Çatalhöyük bekle bizi. Kalabalık bir halde gidiyoruz. Bizim arka grupta böyle. Merhaba deyin arkadaşlar. Selam. Merhaba de kızım. Evet arkadaşlar, çok az bir yolumuz kaldı. Konya'da birer fabrikamız da var gördüğünüz gibi. Birazsız olmaz değil mi? Gördüğümüz gibi dümdüz devam eden ova. Bir tarafta yeşillikler var. Turp da olabilir. Havuç da olabilir. Yine mısır bu bölgede çok yaygın. Dostlar, sanki Çukurova'ya gelmişiz gibi hissettim kendimi. Çumra'ya geldik dostlar. Çatalhöyük 14 kilometre yazdı. Galiba buradan dönüyoruz. Buradan mı dönüyoruz? Evet dostlar, Karaman yolundan ayrıldık. Şu anda Çatalhöyük levhasını takip ediyoruz. Evet dostlar, hepinize selamlar. Çatalhöyük'e geldik. Tarihteki ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Yaklaşık 9000 yıllık bir yer dostlar. O dönemdeki yerleşim yerlerini yansıtan, gösteren yerler dostlar. Tamam kızım, geliyorum. Evet, oraya gidiyoruz, tamam gel. Benim kızım gel babacığım diyor. Yine burada böyle bir model evimiz var. Geç Umay. Umay geç kızım. Umay geç kızım. Evet dostlar, yerleşim yerindeki bir evin içi şu anda burası. Evin çatısı bu şekilde. Duvarlarda bu şekilde simgeler var. Gördüğünüz gibi bir av sahnesini canlandırıyor zannediyorum. Oturma yatma alanları, bu seki olan kısım var. Burada da bir boğa var dostlar. Burada da bir ocak, şömine var. Evin içerisine de buradan giriliyor. Yanlarda pencere ve kapı yok. Yukarıdan aşağı iniliyor dostlar. 9000 yıllık bir evin içerisindeyiz şu anda. Şimdi tabii burada bazı kemikler var, bir iskelet var. Burayla ilgili size şunu söyleyeyim. O dönemde insanlar ölülerini bulundukları yeri kazıp yaşam alanının altına gömüyorlarmış. Bu şekilde geçmişleriyle, atalarıyla bağlarında devam ettiriyorlarmış. Böyle çok farklı bir şeyler de var. Duvarlarda da değişik hayvan figürleri var. O dönemde
Sanat çok gelişmiş durumda. Resim sanatı. Dostlar buraya da böyle bir heykel yapmışlar. Bu heykel yapılan kazılarda örneğine rastlanan bir kabartmanın örneği dostlar. Zannediyoruz ki bereketi yansıtıyor. Ondan dolayı böyle büyük yapılmış dostlar. Asıl kazı alanı, öğren yeri hemen ileride gördüğümüz kapalı alan dostlar. Şimdi oraya doğru devam edelim inşallah. Ciddi anlamda da var, ziyaretçi yakını var bölgeye. Kazı alanının üzeri bu şekilde kapatılmış dostlar. İçeriye girelim, nasıl bir yermiş çok merak ediyoruz. Çatalhöyük yerleşim yerinin genel görünüşü bu şekilde dostlar. Burası kuzey kazı alanıymış dostlar. Evler gördüğünüz gibi yaşam alanı ve depo şeklinde iki bölümden oluşuyor. Tarihteki ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Yaklaşık 9000 yıllık bir yer. Kazı çalışması dünyada tarihi değiştiren yerlerden bir tanesi bu gördüğümüz yer. Kazılar devam ediyor. Bir doğu bir de batı şeklinde iki ayrı bir bölüm var. Burası doğu kısmıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Burası tarihte ilk köyden şehire geçiş anlamında ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buraya biraz önce de bahsettim galiba. Yukarıdan üstten iniliyor. Kenarlardan kapı veya pencere yok. Bunun amacı da şu, o dönemde vahşi hayvan sayısı çok fazla olduğu için, doğa çok vahşi bir ortam olduğu için insanlar kendilerini korumak için evlere yukarıdan iniyorlarmış. Şöyle bir de dolaşalım. Bu gördüğümüz bölgede evlerin tamamı yan yana bitişik şekilde, sokak olayı yok. Bir de pencere ve kapı yok. Evlere genelde üst taraftan merdivenle inip çıkılıyor. Merdivenin hemen altında da ocak var. Biraz önce biz model evlerde de bunu görmüştük. Şu gördüğümüz çukurlar var. Bu gördüğümüz çukurların özelliği şu. O dönemde insanlar ölülerini yaşam alanlarının içerisinde oyuk açarak oldukları alanın altına gömüyorlarmış. Mezar olarak oraya gömüyorlarmış. Ve insanlar bu şekilde ölülerini bulundukları yaşam yerine gömerek onlarla bağlarını devam ettiklerine inanıyorlarmış. Ve aynı zamanda da bu gördüğümüz alan yaklaşık olarak zaman içerisinde üst üste binerek büyük bir höyüğü andırıyor. Burada toplam 18 yaşam katmanı olduğu söyleniyor. Höyükle alakalı da burada bir bilgilendirici levha var dostlar. Dostlar buradaki kazı çalışmaları ben gördüğüm kadarıyla tam bitmemiş. O yüzden şu an kazı alanına baktığımızda o dönemi yansıtan tam yeterli şey yok. Daha ciddi anlamda bir kazı çalışması yapılması gerekiyor. Umay kızımız da geldik. Maşallah. Beğendin mi kızım burayı? Umay burayı beğendin mi? Ha. Bana bakar mısın bir dakika? Burayı beğendin mi? Çok güzel değil mi burası? Evet dostlar merhabalar. Çatalhöyük'e geldik şu anda. Burası müze kısmı galiba. Burası arkeolojik kazıların yapıldığı, arkeolojinin anlatıldığı bir kısım aslında. Burası 1961 yılında James
teşkilat tarafından keşfedildi. Bu kısımlarda arkeolojinin bölümlerini görüyoruz ve onların anlatımlarını görüyoruz. Burada bir tane ana tanrıça figürümüz var. Ana tanrıçanın anlamı aslında burada doğurganlığı, bolluğu, bereketi temsil ediyor ana tanrıça. Evet dostlar, Çatalhöyük'te o dönemi yansıtan bir panorama yapılmış bu şekilde. Vahşi hayvanlar var o dönemi temsil eden. Çok canlı görünüyor değil mi Burak? Evet. Evet arkadaşlar, bu alanda yaşam ve ölüm bölümü. Burası evlerin bir parçası. O dönemde bulunan tohumlar var burada gördüğünüz gibi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.